Şimdi kıymetli arkadaşlar, Ayasofya'dayız. Ayasofya'ya gireceğiz. Ama girmeden önce sizi burada bilerek durdurdum. Neden? Hemen önümüzde imparatorluk kapısı var. Kapının arkasında uzakta ancak buradan görülüyor. Ne? Üst galeride bir resim var. O resmi size göstermeyi istiyorum. Şimdi bakın orada üst katta Allah Celle Celaluhu yazıyor. Kocaman, devasa. O Allah lafzının yuvarlak içindeki 7,5 metre çapındaki o dev kitabenin hemen bize göre sağ tarafında balkonun içinde bir Hazreti İsa resmi var. Herhalde görüyoruz buradan. Ben görüyorum. O Hazreti İsa resminin sağında ve solunda 2 tane mozaik resim var. Bir tanesi bir kadın. Bu kadın kim? İmparatoriçe Zoe. Öbürü de kocası Konstantin Monamakos. Konuyu niye burada böyle anlatıyorum heyecanla? TRT'de bir dizi var. Alparslan diye bir dizi. Ve bu dizide ne işleniyor? Tuğrul Bey var. Çağrı Bey var. Alparslan amcaoğulları falan, yeğenleri, kardeşi Süleyman. Bunlar daha gençler. Devletin başına geçmiş değiller. Yani şu an TRT'de dizide anlatılan konu 1050'li, 1060'lı yılların Büyük Selçuklusunu işliyor. Daha Alparslan Ani'yi fethetmemiş. Ani Romalıların elinde. Bunlar anlatılıyor. İşte o günlerde hep Roma İmparatorundan bahsediliyor. İşte Pasiner Savaşı oldu 1. bölümde. Pasiner Savaşı'nın sonunda bir anlaşma imzalandı. Anlaşmada Tuğrul Bey ne dedi? Roma İmparatoruna benim bizzat ikazımdır ki İstanbul Karaköy'deki Arap Camii ibadete devam etsin, tamir edilsin ve Abbasi halifesi Sünni halife adına hutbe okunsun. Merak ettiğimiz konu şu. Dizide işlenen Tuğrul ve Çağrı Bey'in hüküm sürdüğü Büyük Selçuklu döneminde Roma İmparatoru kimdi? O imparatorun resmi şu an Ayasofya Camimizin üst katında. Hazreti İsa resminin bize göre solundaki resim. Kim bu kişi? Konstantin Monamakos. Bu adam çok ilginç bir adam. Yani Tuğrul Bey'i, Çağrı Bey'i, Alparslan'ı bu adam gördü. Yani o dönemin Roma İmparatoruydu. Onlarla yazıştı. Aslında döneminde imparator başka biriydi. İmparator öldü. İmparatorun 3 tane kızı kaldı. Üçü de çok dindardılar. Koyu Hristiyan. Kendilerini manastıra adamışlardı. Manastırda bu dünyadan bakire geldik, bakire gideceğiz diyorlardı. Üçü de manastıra kapanmış. İmparator öldü, erkek evlat yok, kızlar manastırda. Ne yapacağız? Kızlardan birini manastırdan zorla çıkaracağız. Komutanlardan, generallerden biriyle evlendireceğiz. Ve birini imparator, birini imparatorcu yapacağız. Baktılar kimi yapalım, kimi yapalım. Zoe'yi aldılar ve imparator ve imparatoriçe ilan ettiler. Bunu evlendirdiler. Zoe ağlıya ağlıya manastırdan zorla çıkarıldı. İstemiyordu. Evlenmek istemiyordu. Bir erkekle hayatını birleştirmek istemiyordu. Ve imparator yaptılar kocasını. Zoe çok dindar bir kadındı. Manastırdan zorla çıkarıldı. Zorla çıkarılan Zoe tabi parayı, imkanı elde edince, imparatoriçe olunca Ayasofya'ya, o zaman Patrikhane Kilisesi Ayasofya, yatırım yaptı, para yatırımı. Yatırım yaptığı için hemen üst kata bir sponsorluk levhası kondu. Günümüzde de öyledir ya, bir yere hayır yaparsınız, hemen adınızı yazarlar, bir levhanızı koyarlar falan. Ortaya Hazreti İsa, bir tarafa Zoe'yi, öbür tarafa kocasının resmini koydular. Kadın kocasını öldürdü. Onun yardımcısıyla iş pişirdi. Ne yapacağız? Bir de onunla evlendi. Kocasının resmi var burada. Arkadaşlar kafayı takmayın. Photoshop diye bir şey var biliyorsunuz. Günümüzde olduğu gibi o gün de vardı. Mozaik resim. Kocasının yüzünü mozaik resimden tık 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 kazıdılar. Genç kocasının yüzünü yaptılar. Ve ikinci kocasıyla orada takılmaya devam etti. Bir süre sonra Zoe ikinci kocadan da sıkıldı. Üçüncü kocaya geçti. Ve bu kez üçüncü kocanın resmini oraya koydular. İkinciyi söktüler. Sonra Zoe üçüncüden de sıkıldı. Dördüncü kocaya geçti. Dördüncü kocası işte Tuğrul Bey'in, Çağrı Bey'in, genç Alparslan'ın yaşadığı dönem. Adı neydi? Konstantin Monamakos. Dördüncü kocası. Ve onunla evlendi. Ve o ikona panodaki koca yüzü bir kez daha söküldü. Bu kez Monamakos'un yüzü konuldu. İşte o TRT'deki Alparslan dizisinde Tuğrul ve Çağrı Beylerin İstanbul'da bir Roma İmparatorluğu devamlı yazışıyorlar ya. Mesela Kars'ın başında Kekomenos var. Kekomenos oraya kim atadı?
Zoe'nin 4. kocası. Konstantin Monomakos. Şimdi diyeceksiniz ki Konstantin Monomakos'un da yüzü kazanacak. Ondan da sıkılacak Zoe. Tam şurada durun. Tam şöyle gelin. Şimdi siz tam burada niye tuttum biliyor musunuz? Şu direk tam ortaya gelsin diye. Bu direğin sağ tarafında bir ikona tasvir var. Solunda ikinci bir ikona tasvir var. Normalde buraya birçok insan gelir. Önlerinde 3-5 kelam konuşulur, magazinsel bir şeyler gidilir. Ben bugün size bu resimleri teferruatla anlatmak istiyorum. Bu sağda gördüğünüz resim Komnenos Hanedanı. Solda gördüğünüz resim 8. Konstantin ve kızının hanedanı, Zoya Hanedanı. Zoya Hanedanı önce 1025-1028'de başlıyor 8. Konstantin'le. 1056'da bitiyor küçük kız Theodora'nın ölümüyle. Komnenos Hanedanı ise 1090'larda başlıyor, sonra 1170'lerde bitiyor. Bu ikisinin arasındaki direk, misal veriyorum. Bizim çok iyi bildiğimiz bir tarih var o arada. O tarihi siz söyleyin bana. Ne dedim? 1025'te başladı, 1056'da bitti dedim. Öbürü 1090'larda başladı Evet. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Şimdi size 2 tane hanedandan bahsedeceğim. Doğu Roma Hristiyan Hanedanı. Bu hanedanın ilki Zoya Hanedanı Malazgirt'ten 50 sene önce yaşadı. Öbür hanedan Malazgirt'ten 50 sene sonra yaşadı. Çünkü ben normalde bunları anlatsam sıkılırsınız. Aman Iones Komnenos, karısı İrene. Yok Alexios, yok Manuel Komnenos. Hayatımda ilk kez duyuyorum. Bana ne diyeceksiniz? Ya da işte Zoe'ymiş, onun ablası Evdoksiye varmış, kardeşi Theodora varmış. Zoe hayatı boyunca 3 evlilik, bir tane de 4.'yü de sayarsak bir sürü ilginç şeyler yapmış. Bana ne? Ama şimdi ortaya Malazgirt'i koyunca dikkatler kesildi. Bunları öğrenmek zorundayız. O günlerde Roma İmparatoru 8. Konstantin. İmparator ağır hasta ve erkek evladı yok. Ölecek. Ölümüne 3 gün kala o gün İstanbul'un, Konstantinopolis'in valisi Romanos Argyros diye bir adam. Romanos Argyros'u çağırıyor. O da yaşını başına almış. Yaşı 70 falan varmış. İstanbul'un valisiymiş. Diyor ki ortanca kızımla evlenmeni istiyorum diyor. 8. Konstantin 3 kızı var. Biri o günlerde 60 yaşını geçmiş olan Evdoksiya, diğeri 50 yaşında olan Zoe, diğeri de 40 yaşlarında olan Theodora. Ortanca kız Zoe ile İstanbul valisini evlendiriyor İmparator Konstantin ve adam 3 gün sonra da ölüyor. Ölünce 70 yaşındaki bu Romanos Argyros Roma İmparatoru oluyor. 50 yaşındaki karısı Zoe de onunla beraber tahta kraliçe oluyor. Yalnız bu arada Zoe'nin ablası Evdoksiya ile beraber manastıra kapandığını kendi isteğiyle, ben bu dünyadan bakire gideceğim, bir keşiş hayatı yaşayacağım dediğini, manastırdan zorla çıkarıldığını, kocasıyla ağlaya ağlaya zorla evlendirildiğini unutmayalım. Evleniyorlar ve bu Romanos Argyros tam 6 sene Roma İmparatorluğu yapıyor. 1025-1028 arası 3 yıl Zoe'nin babası Konstantin. 1028'de baba ölüyor. Zoe ile kocası geçiyor Romanos Argyros 6 yıl. Yani ne yaptı? 1034 yaptı. Bu arada Zoe zorla evlendirilen bu kadın bir süre sonra kocası Romanos Argyros'un yardımcısı olan Mihail adında bir genci abayı yakıyor. Sen Mihail'le gizli aşk yaşamaya başlıyorlar mı? Bir süre sonra bu gizli aşkı aleniye dökmek istiyor. Kocası var. Bu çıktığı Mihail'le işbirliği yapıyor. Kocası banyodayken bunu boğup öldürüyorlar. Kocası ölü bulunuyor yani banyoda. Ölü bulununca kocasının öldüğü günün akşamı Zoe bu metresi olan oğlanla evleniyor. 4. Mihail adam Kastamonuluymuş. Kastamonu'nun adı Paflagonya. 4. Paflagonyalı Mihail adıyla imparator oluyor. Paflagonya'nın Roma'daki adı, Paflagonya'nın bugünkü adı Kastamonu. O bölgeden. 4. Mihail Paflagonyalı ile evleniyor Zoe. Bu onun 2. kocası. Ve 2. koca da 7 sene yaşıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünya hayatında kötünün yanına kötülük hiçbir zaman kalmıyor. Hiçbir zaman kalmıyor. Bu 4. Mihail
Evleniyorlar, imparator oluyor. Bak cana kastediyor. Bir hastalığa yakalanıyor. Epilepsi büyük bir ihtimalle. Düşüyor bayılıyor. Düşüyor bayılıyor. Nöbetler sıklaşıyor ediyor. İyice hastalanıyor. Yataklara düşüyor. Ölecek. 7 yıl. 7 yıl sonra. 7. yıl Zoe'ye yalvarıyor. Ben ölüyorum diyor karısına. Benim yerime diyor benim yeğenim var. Yeğenin adı da Mihail. O da 5. Mihail olacak. Mihail diyor yeğenimi imparator yap onu evlat edin diyor. Zoe de kabul ediyor. Bazı kaynaklar evlat edildiği oğlanla yaşantıya devam ettiğini söylüyorlar Zoe'nin. Allah biliyor artık o kadarını bilmiyoruz. Ve Mihail ölüyor. Hatta manastıra kapanıyor. Onun yeğenini evlat ediniyor Zoe. Bazı kaynaklar bu diğer Mihail'i, 5. Mihail'i Mihail Kalafatçı diye geçer adı. Bu 3. kocası diye geçer kayıtlara. Fakat bu Mihail denilen genç oğlan 70 yaşına gelmiş artık 60 küsur yaşındaki Zoe ile evleniyor. Evlendikten birkaç ay sonra hem Zoe'yi hem de Zoe'nin kız kardeşi Theodora'yı adalara sürgüne gönderiyor. Yani bir nevi manevi annesi ve karısı. Bu genç Mihail. Gönderiyor, halk bir ayaklanıyor. Halk da Zoe'yi çok seviyor. O yaşlı teyzeyi, imparatoriçe. Ayaklanıyorlar. Bu Mihail daha tahta geçeli 1 yıl olmuş. Ve Mihail'i tahttan indiriyorlar. Adam Statyon Manastırı var. İmrahor Camii bizim. Oraya kaçıyor. Oraya kaçıyor, kurtulurum. Halk gelip kiliseden beni almaz diyor ama halk kafa dönmüş. Stadyondan bunu alıyorlar. Önce gözlerini oyuyorlar. Sonra hadım ediyorlar. O vaziyette tamam diyorlar. Bu şekilde yaşamaya devam et diyorlar. 1 yıl yaşayamadan ölüyor. Bu 5. Mihail Kalafatçı. Yıl kaç oldu? Kaç oldu? 41 oldu. Güzel. Yani 34'ün üzerine 7 yıl daha koyduk. Bizim 4. Mihail 41 oldu. 41 ile 42 arası 5. Mihail Kalafatçı. Şimdi 42 yılına geldik. Şimdi Evdoksya ve kız kardeşi Theodora var. Theodora'nın acilen evlenmesi lazım. Genç. Yani 10 yıl daha genç abladan. 55, abla 65. Abla kardeşi evlenir de imparatoru çelik elden gider diye acilen hemen bir bakıyor yakışıklı yaşlı erkeklere. Aralarından birini seçiyor. 9. Konstantin Monomakos. Şehrin soylularından yaşlı bir adam. Seninle evleniyorum, kocam olacaksın diyor ve evleniyor. Ve 4. kocası. Tam karşınızda duruyor. Hadi oraya gidelim. Evet. Şimdi karşımızda Hazreti İsa. Bakın bir eliyle takdis işareti yapıyor. Öbür elinde kutsal kitap var. Kutsal kitabın ciltleri mücevher taşlarla süslü. Bu tarafta Zoe'yi görüyoruz. Zoe çok dindar bir kadın. Zaten Zoe'nin başında taç var bakın görüyorsunuz. Başında taç var. Üzerinde de Tanrı dostu dindar Zoe yazıyor. Zoe hakikaten dindar bir kadın. Zaten manastıra kapanmış. Ben bu dünyadan bakire gideceğim demiş. Ama nihayetinde zorla çıkarılmış. Ardından 4 tane de evlilik yapmış Zoe gördüğünüz gibi. Zoe yaşlı bir kadın. Tahta geçtiğinde 50 yaşının üstünde. Tam 22 sene kraliçelik yapıyor. 22. 1028 yılında tahta geçiyor. 1050 yılında ölüyor. 1050'de. 1042'de şu gördüğünüz kocasıyla 4. kocası 9. Konstantin Monomakos'la evleniyor. Evlendikten sonra 1042'den 1050'ye kadar Zoe hayatta 8 yıl kocasıyla hüküm sürüyorlar. Ve kocası Zoe öldükten sonra 5 yıl daha hükümdarlığa devam ediyor. Yani 1055 yılında ölüyor Konstantin Monomakos. 1050-1055 arası tek. Malazgirt Meydan Muharebesi'ne daha 20 yıl var. Daha 20 yıl var. Malazgirt'e. Bu adam. Yalnız bu Konstantin Monomakos çok ilginç bir adam. O günlerde Selçuklular yavaş yavaş, Dandanakan Savaşı'nın yılı kaçtı? 1040. 1040. Yani Dandanakan Savaşı olduğunda Roma İmparatorluğu'nun başında kim var? Artık biliyorsunuz. Zoe var. Zoe var. Zoe 1050'de öldü. Onu düşünebiliriz hocam ya. Tabii. Hangi Mikail'i bilmiyoruz hocam. 1040 Dandanakan olduğunda 4. Mihail, Kalafatçı değil. Kastamonulu. Evet, Kastamonulu, Paflagonyalı. O hükümdar. Bak oradan Dandanakan. Dandanakan Savaşı 1040'da olmuş.
Selçuklular Anadolu'ya doğru ilerliyorlar. Ama Selçuklularla Roma İmparatorluğu arasında bir tampon var. Başkenti Ani olan bir devlet. Ermeniler. Tampon. Bu adam 9. Konstantin Monomakos imparatorken tutuyor, kalkıyor. Ani'ye savaş açıyor ve Ani'deki Ermeni devletini yenip yıkıyor. Ani'yi alınca otomatikman Türklerle Romalılar arasında hiçbir sınır kalmıyor. Yani komşu oluyoruz. Kapıları bu adam açıyor aslında bize. Gelin biz buradayız diyor. Bizim Çağrı Bey 1015'te bir girmişti ama daha sonra Alparslan devamında giriyor. Ve zaten Alparslan 1071'de Kars, Erzurum, Ahlat'a inince o günkü Roman Diyojen niye çıktı geldi? Benim topraklarımı işgal ettiniz diye geldi. O gün Kars, Ani, Erzurum, Ahlat Roma İmparatorluğu'nun topraklarıydı. Alparslan oralara girdi diye bunlar rahatsız oldular. Ama daha oralara gelmedik. Daha şu an hangi yıldayız? 1042. 1055'te Monomakos ölüyor. Biraz daha yaklaşalım. Bu arada çok ilginç bir detay var. Sizi birazcık böyle tebessüm ettireceğim. Zoe ilk evliliğini yapmıştı ya, hatırlıyorsunuz. O günkü İstanbul'un valisiyle Romanos Argyros'la. Romanos Argyros'la evlendiğinde, kraliçe olduğunda çok dindar bir kadın. Ayasofya'ya çok ciddi paralar bağışlıyor. O paraları bağışladığında kendisinin ve kocasının resmi yapılıyor. Zoe o günlerde 55 yaşının üstünde ama 15 yaşındaki haliyle resmi yapılıyor. Çünkü hanımlar, bilmiyorum ben, hep böyle genç gözükmek istiyorlar. Halbuki insanoğlu olgunlaştıkça daha güzel. Ama ille kendini 15 yaşında göstermiş. Halbuki burası yapıldığında 55 yaşında kadın. Ve kocası. Fakat sonra Argyros öldürülüyor. Metresiyle evleniyor. 4. Mihail. Onunla evlendi. Argyros'un burada suratı var. Hemen sanatçılara söyleniyor. Argyros'un yüzü kazınıyor. Yerine 4. Mihail'in yüzü konuluyor. 7 sene sonra Mihail ölüyor. Evlatlıkla evleniliyor. Bu kez onun yüzü. En son Konstantin Monomakos'la evleniyor. Bu gördüğünüz bu ikona resme konulan 4. suret. Monomakos, kenarlarından bakın, kazınıp oraya işlendiğini çok net çıplak gözle görebiliyorsunuz. Zoe 15 yaşında. Zoe 15 yaşında. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar hiçbir zaman yaşlanmaz. Onlar her zaman 15-18 yaşındadır. Ve delili karşınızda duruyor. Zoe 1550 yılında ölüyor. Öldüğünde yazık, onun yerine tahta geçmeyi bekleyen kız kardeşi Theodora geçemiyor çünkü Monomakos hayatta. Monomakos 5 sene sonra 1055'te ölünce Theodora artık tahta geçebilir. Kız kardeşi, bunun bir de ablası Evdoksiye var. Abla Manas'tan hiç çıkmamış. Küçük kız kardeş tahta geçiyor. Bir yıl duruyor. Bir yıl sonra Theodora ölüyor. Yıl 1057'nin başı. Ve onun yerine bu kez 10. Konstantin geçiyor. Ondan sonra da Isakios Komnenos geçiyor. Artık tarihler kaç oldu hemen söyleyeyim. 1057 demiştik. 2 yıl o tahta kaldı, 1059. Isakios Komnenos 2 yıl kaldı, 1061 oldu. Ve Komnenos dediğimiz zaman hangi aile var? Bu aile var. Hadi oraya geçelim. Komnenoslar 1061 yılında ilk kez Roma'nın başına geliyorlar. Ve Ayasofya'ya yatırım yaptıkları için de para kesesi ve eldeki belge burada bu şekilde durmakta. Yani Zoe Hanedanı, Komnenos Hanedanı ve ikisinin ortasında 1071 Malazgirt ve Mirya Kefalon. Artık unutmayız.